Kablosu kopan kulaklık nasıl tamir edilir izliyoruz. Tüm izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumuz zaman zaman bilgisayar kullanıcılarının başına dert olan kulaklık kablosunun kopması veya temassızlık yapması. Evet, şu anda bu kulaklığın kabloları kulaklık kısmından koptuğu için tüm uçların yerleri aslında belli. Ancak burada uygulayacağımız yöntem daha akılda kalıcı olması açısından ölçü aletiyle teker teker doğru uçları bulup yerine lehimlemek. Şimdi ilk olarak kulaklığımızın kapağını söküyoruz. Bunun için önce vidaların üst kısmındaki parçayı çıkartmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 4 adet vida ortaya çıktı. Şimdi bunları tek tek sökelim. Kapağını ayırdıktan sonra kabloların koptuğu yerleri inceliyoruz. Yakından baktığımızda kablonun nereden koptuğu anlaşılıyor. L harfiyle belirtilen yer İngilizce'de sol anlamına gelen left'in baş harfiyle belirtilmiştir. Diğeri ise sağ anlamına gelen right kelimesinin baş harfiyle belirtilmiştir. Diğer genede ise ortak uçtur. Şase anlamına gelmektedir. Peki bu uçları jack üzerinden nasıl tespit edeceğiz? Tabii öncesinde kabloları iletken hale getirmemiz gerekiyor. Kabloların üstü vernikle kaplı olduğu için öncelikle kabloları uç kısımlarından renkler gidene kadar hafifçe kazımalı veya hafifçe yakıp kabloyu iletken hale getirmelisiniz. Ben çakmakla yakılmasını veya kazımayı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar, çünkü kablo yıprandığı için çabuk kopabiliyor. Bu işi videoda gördüğünüz gibi havya, lehim ve lehim pastası ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kablolara lehim yedirdiğimiz için hem devreye daha kolay lehimleniyor hem de kablo hiçbir şekilde yıpranmıyor. Şimdi sıra uçların tespitine geldi arkadaşlar. Yani daha önce de söylediğim gibi bu kabloların uçları belli aslında. İşte sarı ortak uçtur. Genelde mavi ve kırmızı sağ ve sol kulaklıklar içindir. Ama akılda kalması açısından değerlendirdiğimizde bu yöntemin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii herkesin yöntemi farklı olabilir. Ona bir şey diyemem. Şimdi ilk tespitimizi mikrofon jackı üzerinden yapıyoruz. Tabi bunda herhangi bir fark yoktur. İstediğimizden başlayabiliriz. Hangisinin mikrofon olduğunu, hangisinin kulaklık olduğunu üzerindeki işaretten anlayabiliriz. Şimdi ilk kabloyu ölçü aletiyle tespit ediyoruz. İbrenin oynamasıyla birlikte bu yeşil kablonun mikrofon jackına bağlı olduğunu anlıyoruz. Bu sarı kablo ise ortak uç, yani şase. Bu normalde belli ama bir de ölçüm yaparak göstermek istiyorum. Evet, şimdi de kulaklığın sağ ve sol uçlarını tespit edelim. İlk önce jacktaki orta kısma ölçü aletimizin probunu değdirerek kulaklığın sağ tarafını tespit ediyoruz. Evet, geriye tek kablo kaldığı için onu ölçmeye gerek yok. Belli zaten, o da jack'ın en ucuna bağlı olan sol kulaklık kablosu. Şimdi de isterseniz bir de hangi kablonun renklerine göre nereye bağlı olduğunu grafik üzerinden görelim.
Burada da kablonun içeride kalacak olan kısmını soyup yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Yapıştırıcı kullanılmasını özellikle tavsiye ediyorum çünkü örgülü dış kablo kaplaması kendiliğinden sökülerek çirkin bir görüntü oluşturabilir. Şimdi de kablonun girdiği yerde bulunan plastik parçanın içinden kablomuzu geçirelim. Yalnız bu biraz zor geçebilir. Bunu fön makinesiyle filan hafif ısıtarak ya da kabloyu hafif sıyırarak rahat geçmesini sağlayabilirsiniz. Fazla geniş olursa da sıkıntı yok. Çünkü yapıştırıcı dökerek sağlamlaştırabilirsiniz. Evet, az önce de belirttiğim gibi plastiği geçirdikten sonra Japon yapıştırıcısı ile yapıştırıyoruz. Yalnız güçlü yapıştırıcılardan kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben Pattex kullandım. Bunun da kabloda gerilmelere karşı bayağı dayanıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi lehimleme işlemine geçiyoruz. Önceden belirlediğimiz tüm kabloları tek tek yerlerine lehimliyoruz. Kabloları da lehimledikten sonra kapağını kapatıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Evet, yaptığımız işlem bu kadar basit arkadaşlar. Siz de kablosu kopan kulaklığınızı çöpe atmadan önce bu şekilde tamir ederek paradan tasarruf edebilirsiniz. Umarım bir nebze olsun faydalı olabilmişimdir. Eğer videodan memnun kaldıysanız abone olabilir, tüm istek ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.